Merhaba arkadaşlar, hepiniz beni Temel Res Macro House YouTube sayfasından tanıyorsunuz. Burada biliyorsunuz League of Legends, Forerunner ve CSGO ile ilgili makrolar yapıyoruz. Ben son bir yıldır da League of Legends'a daha çok ağırlık verdim. Burada da Sion OTP olarak oynamaktayım. Belki çoğunuzla beraber oynamışızdır. Ben Sion, TR'deki en fazla Sion oynayan oyuncu. Aynı zamanda Master Point'lerde şu an 750.000 burada. Beste 150.000 burada. Ayrıca istede 100.000 olaraktan 1 milyon Master Point'e ulaşmış durumdayım. Size bugün Sion nasıl oynanır bunu anlatacağım. Sion'la nasıl sezon 8'de ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu videonun içeriğinde size hangi runları seçmeniz gerektiğini, hangi hero'ları banlamanız gerektiğini, mavi nasıl çalınır, early lane dediğimiz ilk 10 dakikada ya da ilk 6 levelde yapmanız gerekenler, 6. seviyeden sonra ilk gankınızı nasıl atacağınızı, base'den kuleye, kendi base'inizden kendi ilk kulenize nasıl birisini öldürebileceğinizi ile ilgili bir taktik. Lane'i çok ittirirseniz o süreç içerisinde ne yapmanız gerektiğini ve kuleyi nasıl yıkmanız gerektiğini, TF nasıl başlatılır, TF'den ne yapılır ve son olarak da ulti attığımız zaman nasıl drift yapılır bunu öğreteceğim arkadaşlar. Yaklaşabiliyorsanız alacağınız build bu. Neden Gathering Storm ve Transcendence? Bunu bir sonraki yapacağım videoda göstereceğim. Eğer dediğim gibi yaklaşamıyorsanız ise kişiye yapacağınız runlar bu şekilde arkadaşlar. Bunlar denenmiş, çabalanmış ve bulunmuş runlardır. Ekstra bir şey denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz ama başarılı olacağınız öncelikle runlar. Zorluk derecesine gelirsek ise Sion'un en büyük eksikliği çok hızlı bir karakter olmaması ve aynı şekilde hızlı karakterlere karşı çok zayıf kalması. Bu noktada en çok dikkat çekenler Zed, Yasuo, Fiora. Bunun dışında Riven diyebiliriz. Taklalar vesaire. Irelia şeyin üzerine atlayabilmesi. Renekton, Cemile, Gnar diyebiliriz bunlar için hareketli olan karakterlerden bahsediyorum. Bunun dışında ölmeyenler var. Cho'Gath kesinlikle ölmüyor. Ornn kesinlikle ölmüyor. Maokai kesinlikle ölmüyor. Darius zaten birkaç gank gelmezse hayatta kesemiyorsunuz. Signet ölmüyor. Zaten Zed'e vurabiliyorsanız öldürürsünüz. Kled deseniz aynı şekilde o hayvanın üzerine indirmek zaten bir ayrı bir hikaye. Mundo ölmüyor. Nasus iyi kastıysa ölmüyor. Vlad kesinlikle sizi manasız bırakıyor. Bunun dışında diğerleri bir şekilde halledilebiliyor, alabiliyorsunuz. Sizin oyun tarzınıza bağlı. Evet arkadaşlar, ilk itemimizi alıyoruz. Hiç durmaksızın direkt koşuyoruz, buraya geliyoruz. Burada birkaç saniye duruyoruz. Amacımız birileri var mı yok mu vardı tabiler. İşi garanti aldıktan sonra da kimsenin olmadığını gördükten sonra 44. saniyeden sonra hareketleniyoruz. Yaklaşık 46, 47, 48 civarında vardığımızı atıyoruz. Sonra tekrardan geliyoruz. Erken geldiğimiz için geldik, yerleştik, vardığımızı koyduk ama karşı taraf ne yapamadı. Bu da bizim lehimiz olan bir durum. Ben W veriyorum arkadaşlar genelde. Hem minyonu öldürdükten sonra 10 can geliyor, 10 HP geliyor. Hem de 200'ün üzerinde vuruyor. Biraz risk tabii. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi erkenden gelmiş olmanın da verdiği avantajlar.
Sion oynarken yapacağınız en temel şey birebir kavgalardan kaçınmak. Onun yerine yavaş yavaş bunu eze eze bir şekilde yok etmektir. Bunu yapabileceğiniz iki seçenek var. Bir ya W ya da E'dir. Eğer yaklaşamıyorsanız en güvenli çözümdür arkadaşlar. 3. ya da 4. seviyedeki bir 3 ya da 4 vuruşta kesinlikle base'e geri gönderir. W ise güvenli olandır. Beklenmedik hasar çıkar ve size lane'de ittirme ve güç anlamında büyük bir avantaj sağlar. Q demiyorum çünkü Q görülüyor. Vurması zor. Q'yu tutturmak için önden E atmak gerekiyor ve o kadar fazla manamız yok. Evet, duruma baktık. Kuleye yaslanmamış durumdayız. Teleportumuzu harcamadık. Ve seviye 6 olur olmaz da base attık. Hemen o sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Map'i kontrol ediyoruz. Lane'imize dönebiliriz ama zaten gidecek bir şey yok. Ortaya yardımcı olabiliriz ya da botu ittirebiliriz. Burada tercihimizi oyunun içindeki duruma göre kullanıyoruz arkadaşlar. Ama ultiyi kesinlikle bu ikisinden bir tanesini harcamayı unutmayın. Şimdi 6'ya geldik, base'e geldik. Aşağıdaki durumu gördüm, iyi. Adamların seviyeleri zaten 4-5 civarlarındaydı. Elde bırakmayabilirdim. Ama harita hazır olsa da bizimkiler bastırıyor. İhtiyaçları var. Hiç olmadığı kadar. Burada da aynı şekilde early game'de oynadığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Burada amacımız diving yapmak değil, amacımız direkt olarak o kuleyi indirmek değil. Yavaş yavaş, sakin sakin. Çünkü her an bir gank gelebilir. O endişeyi unutmamak gerekiyor. Mümkün mertebe yavaş yavaş yapacağız. Çünkü bir yandan siz burada durduğunuz sürece ve Demolition rune olduğu sürece de zaten lane'i bırakamıyor. Yani size karşı gözü kapalı da girme şansı yok. Ya deli gibi şu an yardım istiyoruz arkadaşlarından gelsinler diye. Ya da ölmeden bir şekilde nasıl milyonları halledebilirim derdinde. Buradaki dediğim gibi büyük hasarları W vuruyor arkadaşlar. Hiç boş boşuna Q ile uğraşmayın. E ile uğraşmayın. Bir yerden sonra zaten yardım gelebilir. Ben R'yi kullanmak taraftar değilim. Kısa menzilde, kısa mesafelerde zaten ulti duyar duymaz insanlar flash atabiliyor. Yakalamak kolay değil. Aynı zamanda herhangi bir gank gelebilir. Bu endişeyi unutmayın. Ultinize her zaman agresif olarak atmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bazen zor anlar içinde kullanabilirsiniz. Buradaki önemli nokta şu. Yeterince kuleye yaklaşmış olması lazım. Kaçmayacağına emin olmanız lazım ve en uygun zamanda atmanız lazım. Kuleye güvenin. Yeterince vuruyor. Kuleden de yardım alın. Burası en önemli kısım arkadaşlar. Ne zaman bir ulti başlatmanız gerektiğini, ne zaman TF başlatmanız gerektiğini iyi seçmeniz gerekiyor. Ve saldıracağınız kişiyi de ona göre seçmeniz lazım. Buradaki en tehlikeli karakter Vayne'di. Ben Vayne'e odaklanmış durumdayım. Hem takım arkadaşlarıma gelmesin, healing yapmaya çalışıyorum. Onu bir yandan engellemeye çalışıyorum. İşimi bitirdikten sonra takımın kavgasına dönüyorum. Ve burada bir şekilde kendi ADC'mi, kendi hasar çıkartabileceğim kişileri korumaya çalışıyorum. Normalde tank olsanız tamam başından sonuna kadar belki durmanız lazım bu şekilde. Fakat benim yapmış olduğum bu ilkte siz de artık hasar vuruyorsunuz. Tam tankken.
Burada da aynı şekilde savunmadayız ama bir yandan saldırmanız gerekiyor. Uygun an bekleyeceksiniz. Bakın slow attım. Zayiat'tan kaçmak için Zonya bastı. Bu bizim için bir fırsattır. Burada yine aynı şekilde Vayne en önemli karakterdi. Vayne'e odaklanmış durumdayız. Vayne zaten çıkarttıktan sonra nefes almak için dışarı kaçıyorum. Hem cooldownlarım dönsün diyerekten. İşimi bitirdikten sonra. Buradaki sizin team fight'larda yapmanız gereken esas kural şu. Yapmanızı sizden beklenen şey şu. Sizden kill beklemiyorlar. İnsanlara yardımcı olun. Mümkün mertebe kendi takımınızı koruyun. Deli gibi ileri gitmek değil. Takımın başında aynı Maestro gibi olmanız lazım. Misal takım ileri gitmek istiyor şu anda. Onlara ayak uyduracaksınız. Zorlanan arkadaşlarınızı çıkartacaksınız. Durum kötüye gidiyor. Takımca geri dönmeniz lazım. Onlara uygun bir pozisyon çıkartmanız lazım dönmeleri için. Şu an savunmada herkes. Geri kaçmamız gerekiyor. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Siz onları burada destek olan kişi siz oluyorsunuz. Uygun pozisyon buldum zaten. Onlar sizin yanınızda zaten kill yapıyorlar. Dediğim gibi amacınız sizin burada birilerini öldürmek değil. Arkadaşlarınızı korumak. Zaten Sion'un damage çok yüksek olduğu için bir yerden bir şekilde kalan bir hasar çıkıyor. Ve bir anda killer size kalıyor. Burada bütün karmaşa içerisinde teamfight kaybetmek üzere. Bir ulti, bir TF. Bir TF, bir oyun. Ve söz verdiğim gibi bonus kısmı arkadaşlar. İyi bir Sion oyuncusunun normal bir Sion oyuncusundan ayıran özelliklerinin en başında gelen ultiyi nasıl kullanabilmeniz. Dümdüz ultiyi affedersiniz ama yani ninem de atar. Önemli olan sizin burada daha farklı yerlerden daha estetik hareketlerde bulunmanız. Bunun için bazı yerler var. Bunların birkaç tanesini göstereceğim. Bununla ilgili de yardımcı olacaklarsa göstereceğim arkadaşlar. Mesela baktığınız adamlar Baron'da buraya geliyorsunuz. Ultiye basıyorsunuz. Burada yakından geçiyorsunuz. Aynı şekilde yakından geç, buradan da geç, içerisiniz. Adamlar baktınız Dragon'da. Daha basitleri. Mid'desiniz, bot lane'deler. Buraya sıkıştı adamlar burada. Kuleye vuracaklar vesaire. Acımadan basıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bot lane'den geldiğiniz yerden geri dönebiliyorsunuz. Bunun kırmızı versiyonu da var arkadaşlar. Ya da aynı şekilde biraz daha işi profesyonelce dökmek istiyorsanız ise ama hani geçer mi geçmez mi diye düşünmeye gerek yok. Toptan buradan gereken de Dragon'a dokunabiliyorsunuz.
nerede olursanız olun ulti attığınız zaman bir şekilde bir yere gideceksiniz arkadaşlar çarpmadan. Hani gider mi gitmez mi endişesinde bulunmayın. Kendinize güvenin. Duvarları kullanın. Gibi. Gördüğünüz oradaki driftleri falan gördünüz. Evet arkadaşlar, drift de bu şekilde yapılıyor. Bunun bazı rotaları var. Bunu da sizinle birazdan paylaşacağım. Bu rotayı Canon'la konuştuk. 4 Sion Mains sitesinde tartışıyoruz bunları. Hep işin üstatları orada arkadaşlar. Gelirseniz size beklerim. Buradaki rotaları çizdi. Kendisinin paylaştığı bir kırmızı olanları kendisinin paylaştıkları. Ben de denedim. Ben de deniyorum hala. Çalışıyorum. Training kısmında bunları halledebilirsiniz çalıştıkça. Pratik yaptıkça olan şeyler. Sezon 8'de arkadaşlar size de başarılar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. İyi oyunlar dilerim. I'll be back. Sorry. I'll be back.